Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz bandana yapımını anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince şöyle bandanamıza şöyle bir bakalım. Bu alt kısmı şu şekilde modelli, gerçekten çok şık, güzel. Önce alt kısmını yapıyoruz. Daha sonrasında kenar kısmına gidiyoruz ve en sonunda da çiçeklerini yapıp üzerine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Böyle minik minik güller hazırladım ve üzerine yapıştırdım. Ben bugün bu renklerde çalıştım. Tek renk yapabilirsiniz. Benim gibi böyle iki renkli olarak çalışabilirsiniz. Çiçeklerini farklı yapıp üç renk olarak yapabilirsiniz. Ben bugün çocuklar için çalıştım. 5-10 yaş arası çocuklar için uygundur diyeyim. Daha fazla hani büyütmek isterseniz, hani yetişkin için yapmak isterseniz buradaki bu çiçek kısımlarını daha fazla uzatmanız gerekiyor arkadaşlar. Benim şu anda şu iki arası, yani iki şerit arası, iplerini saymıyorum, bağcıklarını, 35 santim. Eğer dediğim gibi yetişkin olarak hazırlamak istiyorsanız daha fazla yapmanız gerekiyor. Mesela 12 tane şu papatyalardan ben 12 tane hazırladım. İşte 15 tane, 16 tane yapabilirsiniz yetişkin için. Eğer yeni doğan için yapacaksanız tabii ki daha küçük yapmanız gerekiyor. Mesela şu şekilde, şu boy kaç tane? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane yeterlidir. Çocuğun başına göre ayarlamanız gerekiyor. Kullanmış olduğum malzemelerimde koton ip kullandım arkadaşlar. Koton ip her zaman takı durum, yani takı yaparken böyle tokalarda, takılarda koton ip tüylenme yapmaz. O yüzden koton ip tercih ettim. Ama istediğiniz bebe yünüyle de yapabilirsiniz. Şimdi 2,5 milimlikte tığ kullandım. İnce bir tığla yapıyorum. Hani ipime uygun bir tığla yapıyorum. Şimdi ben bugün pembe renkli olarak çalışacağım. Bu zemini açık pembe çalışacağım. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Evet, başlıyoruz. 9 tane zincir çekeceğim ilk başta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi buradan geriye sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye ipimi doluyorum. Dördüncüye trabzan yapıyorum. Tekrar 9 tane zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane saydım. Yine geri geliyorum. 1, 2, 3 ve dördüncüye trabzanımı yapıyorum. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine 4 tane geriye sayıyorum. 4. Trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde yaparak toplamda 12 tane olacak şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Bunda da yine 12 tane hazırlamıştım. Bu yuvalar bizim şu dolgu yerlerini yapacağımız kısımlar olacak. Yine 9 tane sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine dördüncüye trabzanımı yapıyorum. 9 zincir çekiyoruz. Dördüncüye trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dokuz zincir. İpimi doluyorum. Dördüncüye trabzanımı yapıyorum. Evet, bakalım kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 tane daha yine bu şekilde yapacağım. Sonrasında geleceğim arkadaşlar. Evet, 12 tane halkamızı, yuvamızı yaptık. Dediğim gibi eğer burada daha uzun hani çalışacaksanız, yetişkin olarak yapacaksanız burada devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha fazla yapabilirsiniz.
Yani 15 yapın, 16 yapın kafanızın ölçüsüne göre. Şimdi geriye döneceğiz ve dolgu işlemlerine geçiyoruz. 9 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Şimdi bu halkanın içerisine geliyoruz. Şu halkanın içerisinde işlemlerimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi 9 zincirimizi çektik. Şu yuvanın içerisine geliyoruz. İpimi 2 kere doluyorum. Yuvam içerisine giriyorum. Şimdi 2 tane çıkıyorum. Bir 2 tane daha çıkıyorum. Tığımda 2 tane var. Tekrar ipimi doluyorum. Yuvanın içerisine giriyorum. Bir kere dolamışım. 2 kere doluyoruz arkadaşlar. Tekrar yuvanın içerisine giriyorum. Bakın 2 çıktım. Şu 2 taneyi daha çıkacağım. Tığımda 3 tane var. Tekrar ipimi 2 kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıkarıyorum. Şu 3 taneyi ayırıyorum. Bakın burada 2 tane var. Bu ikisini de yine çıkarıyorum. Tığımda 4 tane var. Tekrar ipimi 2 kere doladım. Aynı yuvamın içerisine tekrar batıyorum. Önce 2 çıkarıyorum. Daha sonrasında bu 2 taneyi çıkarıyorum ve tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. Şurada bir sıkıntı oldu. Evet, hepsini tek seferde topluyorum. Ve 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şöyle göstereyim. Tekrar ipimi 2 kere doluyorum. Aynı yuvamın içerisine yine işlemlerimi yapacağım. İki kere doladım. Aynı işlemi yapıyorum. Batıyorum yuvamın içerisine. 2 tane çıkarıyorum. Bir 2 tane daha çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. 2 kere doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıktım. 2 tane daha çıktım. Tığımda 3 tane var. Tekrar 2 tane doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıktım. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Tekrar 2 tane doluyorum. Yuvaya tekrar batıyorum. 2 çıktım. Yine 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. 2, 4, 5 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. İlk halkamızı yaptık. İpimi doluyorum. Burada zincir çekmiyorum. Diğer halkaya geçerken zincir çekmiyoruz. Aynı halkanın içerisine zincirlerimizi çekiyoruz. Geliyorum buraya. Yine 2 kere doluyorum arkadaşlar. Bakın zincirsiz geçtim. Sadece bu bir zincirimi bunu toparlamak adına çekmiştim. Evet, geldik buraya. 2 çıkarıyorum. 2 çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. İpimi 2 kere doladım tığıma. Yine 2 tane çıktım. Tekrar 2 tane çıktım. Tığımda 3 tane var. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıktım. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tekrar doluyorum. Batıyorum. 2 çıktım. 2 çıktım. Tığımda 5 tane var. Ve hepsini tek seferde topladım. Aynı yuvaya tekrar bir tane daha yapacağım böyle öbek. Ne yapıyoruz? Hemen 7 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpimi 2 kere doluyorum. Tekrar aynı yuvaya 2 çıktım. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. 2 çıktım. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. 2 çıktım. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hep 2 kere doluyoruz. 2 çıktım. 2 çıktım. Tığımda 5 tane var. Hepsini tek seferde doladım ve toparlama adına bir tane zincir çektim. Bakın ikinci öbeğimizi de yapmış olduk. Yine ipimi 2 kere doluyorum. Zincir çekmiyorum.
Diğer yuvaya geçiyorum. Ve aynı işlemleri yine burada da tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bu yuvalarda nasıl yaptıysak aynı şekilde yapıyoruz. 2 kere dolamayı unutmayın. Evet. Bir zincir toparlamak adına diğer yuvaya geçeceğim çünkü. Şunları da hep düzelterek ilerleyin. Yine 2 tane doluyorum ve bu yuvaya geçiyorum. Şimdi şunu yapayım. Bakın şu son yuvaya gelene kadar bu işlemleri yapalım. Bu yuvalarımızda aynı bu şekilde dolduralım sonuna kadar. Sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi bakın bu kısmımızı yaptık. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda en sonki halkamı yaptım. Sabitlemek için bir tane zincirimi çekmiş oldum. Şimdi bu zincirimi de sayarak 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi şuradaki bakın burada zincirlerimiz var. Bu zincirimizin en sondakine yani ilk zincirimize şuraya kaydırmayla bağlıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve bu yuvamın içerisine geleceğim. 2 kere doluyorum. Yuvamın içerisine giriyorum. Bakın yuva içerisine giriyorum. Bu tarafta yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını burada yapmaya devam edeceğiz. 2 kere doladım. Çıktım. Tığımda 2 tane var. Tekrar 2 kere doluyorum. Çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. 2 kere doladım. Batıyorum. Tığımda 4 tane var. Tığımda 5 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Yine 7 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 kere doladım. Aynı yeri yapacağız. Burada 4 tane öbeğimiz olmuş olacak. Aynı yere tekrar aynı halkaya. 2 kere doluyorum. İşlemlerimiz hep aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tığımda 5 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Sabitlemek için bir tane zincir çektim. İpimi doluyorum. Karşıya geçerken zincir çekmiyorduk. 2 kere doladım. Buraya geliyorum bu sefer. Yine aynı halkaları devam ettiriyoruz. Çünkü 4 tane aynı halkanın içerisinde 4 tane öbeğimiz olacak. Çıkarıyorum. 7 zincir çekiyorum. Bu üçüncü öbeğim. Diğer son öbeğimi yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve dördüncü öbeğimizi yapıyoruz. Bir zincir çektim toparlamak adına. Evet. Diğer halkamıza geçiyoruz. 2 kere dolamayı unutmayalım. Bunları da yapıyorum. Gördüğünüz gibi o kadar kolay ki yapın, hemen takın. Çocuğunuza takın, kombin yapın, istediğiniz şekilde hemen kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rengarenk yapabilirsiniz, tek renk yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Çok kolay ve çok şık bir model. Daha ince iplerle de hazırlayabilirsiniz. Bambu ince iplerle, yazlık ince iplerle hazırlayabilirsiniz.
İp tercihi tamamen size kalmış. Daha ince iple hazırladığınızda tığ numaranızı küçültmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tığ numarasını küçültürsünüz. Mesela daha küçük düşer. İnce iplerle yaptığınız zaman daha ince küçük düşer. Yani daha dar istiyorsanız o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Şimdi bu bebeklerimizi de hazırlayarak şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Evet, bakın hazırladım. Böyle tek renk olarak da gayet şık. Hani çiçeksiz bile yapabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Bandana şeklinde bağcıklarını, şu kenarlarını gidip bağcıklarını yapıp çiçeksiz olarak da kullanabilirsiniz. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda şöyle göstereyim. Bakın burada bir zincirimiz vardı. Şöyle 4 tane zincir çekiyorum. Bir tane çekmiştim. 2, 3, 4. Hemen bunun 1, 2, 3, dördüncüsüne kaydırmayla bağlıyorum. Bir tane zincir çektim. Eğer aynı renkli devam edecekseniz arkadaşlar hiç ipinizi kesmeyin. Buradan devam edin. Ben farklı bir renk kullanacağım kenarı için. O yüzden buradan ipimi kesiyorum. Dediğim gibi aynı renkle devam edecekseniz hiç kesmeyin. Aynı şekilde gidin arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pembe renkli de gayet güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Her rengi gerçekten çok güzel olacak bir model. Şimdi diğer rengimize geçelim. Evet, ipimizi aldık. Şimdi geliyorum buraya. Buradaki boşluktan tam şuradan bakın. Buradaki boşluktan. Şuradan ipimi alacağım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Burada 4 tane sık iğnem olacak. Bir taneyi yaptım. 2. Şunları da yürüteceğim arkada. 2. 3. Ve 4. 4 tane sık iğnemi yaptım. Dediğim gibi eğer aynı renkle devam etmek istiyorsanız ipinizi hiç kesmeyeceksiniz. Burada aynı devam edip 4 tane sık iğne yapacaksınız arkadaşlar. İpinizi kesmeden. Şimdi geliyorum buraya. Hiçbir zincir çekmiyorum. Direkt buraya atlıyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın şuradayım. Şu bir kısımlarını yapacağız. 1, 4 tane yapalım önce. 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonrasında 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Şöyle yakınlaştıralım. Bakın şuradan şöyle bu 4 zincirimin hemen dip kısmında bulunan yerden görünüyor mu? Şöyle bakın. İyice yakınlaştırdım. Buradan alıyorum ve kaydırmayla içinden geçiriyorum. Bebeğimizi oluşturmuş olduk. Şimdi yine 4 tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Bir tane şu boşluğa yapıyorum. Bakın şu ikisinin arasına, bu ikisinin arasına bir tane yapıyorum. Daha sonra geçiyorum yine şu 7 tane zincir çekmiş olduğumuz yere. Burada da yine 4 tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Yine böyle yakınlaştıralım. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Şöyle bakın bu 3 zincirimin hemen dip kısmında alıyorum tığımı. İçinden bakın içinden geçiriyorum. Yani kaydırma tekniğini uyguluyorum. Sonra 4 tane yine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şu ikisi arasına da bir tane yapıyorum. Ve geliyorum buraya. Yine 4 tane sık iğnemiz var. 2, 3, 4. 3 zincir çekiyorum. Yine yakınlaştırdım.
Bakın buradan alıyorum. İçinden çıkarıyorum. Kaydırma yapıyorum. Aynı yere yine 4 tane daha sık iğne yapacağım. 2 3 4. Evet, bu kısım artık hep böyle olacak. Şu boşluğa da yine bir tane sık iğne yapıyorum. Kenar oyamız da bu şekilde. Şimdi dip kısma kadar, yani şu uç kısma kadar gelelim. Oradan yine dönüşümüzü göstereceğim size. Sıra sonuna kadar geldim. Gördüğünüz gibi. Şimdi geldik şuraya. Tam uç kısımdayız. Bakın buradayız. Burada 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4. Geçiyorum bu tarafa. Burada yine 4 tane sık iğnemiz var. 1 2 3 4. Burada bebek yapmadık. Evet, geldim yine şuraya. Devam edeceğim. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. Ve 1 2 3 zincir çektim. İçinden çıkarıyorum. 4 tane daha sık iğne yapıyorum. 4. Evet. Evet, şimdi bu tarafı dönelim. Aynı şekilde boşluğa şu iki tanesinin arasına bir tane yapıyorum. Buraya yine 4 tane yapıyorum. Üç zincir. İçinden çıkarıyorum. Boşluğa bir tane. Burayı da dip kısma kadar yaparak ilerleyelim arkadaşlar. Evet, bakın kenarına gittik. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi buradaki şu kısma 4 tane, bakın bu uç kısımlarda 4 bir tarafa 4 bir tarafa yapıyoruz. Buraya da yine 4 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 ve şuradaki ilk zincirimizle birlikte birleştiriyorum. Şimdi şu bağcık kısmını yapacağım arkadaşlar. 68 tane zincir çekiyorum. İpimizi hiç kesmedik. 68 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 çekelim hep beraber. Çok gevşek çekmeyin. Evet, 68 tane zincir çektim. Şimdi şöyle 1 2 3 4 5.'ye bir trabzan yapalım. Hatta dördüncüye bir dakika. Evet, trabzan değil de sık iğne yapalım arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Şimdi bir iki tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Burada bir tane halka oluşturmuş olduk. Bakın burada bir tane halka oluşturmuş olduk. Bu halkamızın içerisine şu papatya yapraklarını yapacağız. Bakıyorum. Evet. Şimdi ipimi doladım. Buraya
2 zincir çektik. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve 2 zincir çekiyorum. Hemen dip kısmına, bakın aynı halkamızın içerisine, aynı yere, halkaya, yuvarlağa kaydırma yapıyorum. Birinci yaprağımı tamamlamış oldum. Şimdi yine 2 tane zincir çekiyorum. Yine halkamın içerisine, o yapmış olduğumuz halkamızın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum ve tekrar halkamıza kaydırmayla bağlıyorum. Bu ikinci yaprağımız. 2 zincir, 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve yine 2 zincir kaydırmayla yuvaya bağlıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Yine yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Ve 2 zincir tekrar aynı yere kaydırmayla bağladım ve bir tane zincir çekip onu oraya sabitledim. Bu ipimi de şöyle arkada şu ilmeklerin aralarından gizleyeceğiz. Fazlalığı da keselim. Evet. Şimdi eğer isterseniz şu boşluğu kapatmak için buralara ince yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şunları da keseyim. Böyle inciniz varsa buraya yapıştırabilirsiniz bu boncuğu kapatmak için. Geliyoruz diğer tarafa. Diğer tarafta da yine tam ortaya, bakın tam şu ortasındaki çizginin hemen üzerinden tığımı takıyorum. İpimi aldım. Şöyle bir tane sık iğne hemen oraya. Ve buraya yine 68 tane zincir çekeceğim. Şu papatya işine yine aynı şekilde yapıp bitireceğim. Yapalım şimdi. Bu hani bu kısmı beraber yapmıştık. Bu kısmı da şimdi yapıp çiçeklerine geçelim. Buradaki çiçek kısmını beraber yapalım istedim tekrar. Şimdi 1 2 3 dördüncüye yine kaydırmayla, pardon, sık iğne ile bağlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bu halkamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir ve dip kısmına, yani aynı halkamızın içerisine yine kaydırmayla bağlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yine halkaya 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve yine aynı yere 2 tane 2 zincir aynı yere kaydırmayla bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 tane trabzan yapıyorum halkaya. 3. yaprağımı yapıyorum şu anda. Ve 2 zincir yine kaydırmayla bağladım. Tekrar 2 zincir. 1 2 trabzan ve 2 zincir aynı yere kaydırmayla bağlıyorum. Şöyle bir zincir çektim, sabitledim ve ipimi kestim. Evet. Bu tarafı da hazırladık. Bağcık kısımlarımız hazır. Bu bağcık kısımlarını isterseniz daha uzun olarak hazırlayabilirsiniz. Benim için hani bu kadar zincir yeterli. O yüzden bu şekilde yaptım sayıyı. Daha da uzun yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani arka kısımdan böyle asılsın isterseniz, daha uzun kalsın isterseniz daha da uzun yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir koyalım. Şunları da keseceğim arkadaşlar. Hiç ipim kalsın istemiyorum buralarda. Tamamdır. Şöyle bir gösterelim. Bakın. Çok güzel oldu.
Renkleri de çok uyumlu oldu gerçekten. Sarıyı da alayım. Bakın. Evet, şimdi beyaz ipimi alıyorum. Çiçeklerimi beyaz ipimle yapacağım. Evet, onu da yine beraber yapalım. Yani insanın böyle rengarenk yapısı geliyor arkadaşlar. O kadar güzel. Bu tonları da çok beğendim. Bilenler bilir, ben en çok pembe tonlarını çok severim örgüde. Evet. Şimdi geldik çiçeklerimizin yapımına. 17 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane zincir çektim. Bu 17 tane zincirimin üzerine 16 tane sık iğne yapacağım. Şöyle hemen dibine bir tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Şöyle sanki parlatıyor gibi. Döndürdüm. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. 2. Yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. 3. Yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. 4. Biraz parlamasını önlemeye çalıştım ama evet, 4 tane zincir çektim. Şimdi 1, 2 tane 2 zincir çekiyorum. Dip kısmına, en son dördüncü yapmış olduğumuz yere, aynı yere bir tane kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Yine 2 tane, 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere, bakın yine aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. 1, zincirimi saymadım. 1, yanındakine 2, yanındakine 3 ve yanındakine 4. 4 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir. Bu dördüncü trabzanı yapmış olduğum yere kaydırmayla içinden çıkarıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere, tekrar aynı yere. Bakın, tekrar aynı yere trabzan yapıyorum. 1, 2, yan yana 4 tane trabzan yapacağım şimdi. 3, zincirimi saymadım. 4, 2 zincir, dördüncü yapmış olduğumuz aynı yere kaydırma yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar kaydırmayla batıyorum. 3 zincir. Yine aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2 zincir çekiyorum ve yine aynı yere kaydırmayla
bağlıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle birazcık uzunca ipimi keseceğim arkadaşlar. Evet. Bunun ucuna bir iğne takacağım şimdi. Gül şekline vereceğiz burada. Şöyle bir tane iğneme takayım. Şimdi ipimi bu tarafa atıyorum ve sarıyorum. Bakın ipim bu tarafta kalacak. Sarıyorum. Şu dip kısmı hep birbirine takip edecek. Şöyle döndürüyorum. Bakın. Şunu aşağıya. Evet. Bu şekilde. Tekrar saralım. Bakın bu tarafa atıyorum bunu. Bu taraftan da başlayabilirsiniz isterseniz. Daha kolay edeceksiniz. Şöyle bakın. Şu dip kısmını aynı hizada olsun ama ona dikkat edin. Evet bakın. Böyle gözükecek. Şimdi burada bakın bir buradan alıyorum. Bu ilmeklerden alarak karşıya açılmamasını sağlamak için dikeceğim. Buradan da yine aynı şekilde dikiyorum karşıya. Bir de şöyle tam ortadan çıkacağım şuradan. İyice bunu buraya sabitlemek için. Ve evet, çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Diğerlerini de yaptım. 4 tane çiçek yaptım. Şöyle göstereyim. 4 tane çiçeğim var. Şimdi bunları beraberce dikeceğiz. Şimdi ilkini dikelim. İlkine bakın burada bir tane ayırdım. Başta bir tane, ikinciye çiçeğimi diktim. Sonda da yine bir tane bırakıyorum. Öncekinde çiçeğim olacak. Yani başlar ve sonlar eşit olacak. O zaman ne yapıyorum? Bir tane ayırıyorum. İkinciye çiçeğimi dikeceğim. Şöyle tutuyorum bunu burada. Evet. Şöyle içinden geçiriyorum yine orta noktasından, tam orta noktasından. Bakın ilmeklerim bu şekilde. Bir tane de şuradan yine orta noktasından. Evet. Bir taneyi diktik. Şöyle arkadan da sabitleyelim. Düğüm de yapıyorum ki sökülmesin. Tamamdır. Bunu buradan kesiyorum. Bu tamam. Daha sonra şu çiçeklerinizi böyle düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Diğer çiçeklerimizi de nasıl dikeceğiz? Onlara da yine iğnemi takayım. Onu da yine göstereyim. Bir tane daha göstereyim size. Nasıl olacağını yine iğnemizi takalım. Evet. Bakın bu sefer başta bir tane ayırmıştık. İkinciye taktık. Şimdi ortalarda bir iki tane ayırıyorum. Üçüncüye çiçeğimi takıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle ortaladım. Tam orta şu orta kısmı var ya yuvanın. Hemen oraya koyuyorum arkadaşlar çiçeğimizi yamuk olmasın diye. Şöyle çiçekten aldım. Evet. Şu da orta noktasından çıkarıyorum yukarıdan. Yine orta noktasından gireceğim alt kısmı. Bu şekilde dikeceğim bunları buraya.
döndürüyorum. Yine arka kısmından böyle sabitliyorum, dikiyorum. Çiçekten de alıyorum altta, arka kısımdan. Şöyle. Evet. Ve ipimizi kesiyoruz. Şöyle göstereyim. Yine çiçeğimizi düzeltiyoruz, böyle elimizle düzelteceğiz arkadaşlar. Yamulabilir. Evet. Şimdi diğerlerini de dikeyim. Bakın bunu buraya dikeceğim. 2 tane ayıralım yine. 1-2 tane ayırıyorum. Buraya dikeceğim. Yine 1-2 tane ayırıyorum. Buraya dikeceğim. Sonda yine bakın bir tane kalacak. Bunları da dikelim, gelelim. Evet. Bandanamız hazır. Çok tatlı, çok güzel oldu. Kız çocuklarına çok yakışacak bir model ve renklerini de böyle uyumlu renkler seçtiğiniz zaman gerçekten çok şık olacaktır. Bu beyazların yerine bu kenar oyasına yaptığımız pembeyi de yapabilirdik arkadaşlar. Ben böyle çok sevdim. Umarım sizler de seversiniz ve inşallah en iyi şekilde anlatabilmişimdir. Kolaylıkla yaparsınız. Zaten oldukça kolay bir model. Hiç zorlanacağınızı düşünmüyorum. Evet, böylelikle de bir videomuzun daha sonuna geldik. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızla da destek olursanız çok sevinirim. Ne kadar çok yorum, o kadar çok kişiye ulaşmamı sağlar ve daha çok video gelmesini sağlar arkadaşlar. O yüzden bol bol yorum yapıyoruz. Takıldığınız bir yer olursa da yine sorun, yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin, sağlıklı günler dilerim.